Herkese merhaba. Bugün Derwent'in iki serisini karşılaştıracağım. Birincisi Akademi serisi, ikincisi ise Colorsoft serisi. Her iki seriyi de oldukça beğeniyorum. Bu iki serinin kağıt üzerine etkilerini ve geçişleri hakkında bilgi vereceğim ve aynı zamanda Kaptan Amerika karakterini bir tarafını Akademi ve bir tarafını da Colorsoft olarak boyamaya çalışacağım. Şimdi videoya geçelim. Şimdi her iki markanın da kuru boyalarını göstereceğim. İlk olarak Derwent Colorsoft'tan başlıyoruz. 24'lü bir seri bu seri. Beğendiğim bir seri. Özellikle portre çizimlerinde kullanılıyor. Ve 1832 yılından beri günümüze kadar gelmiş bir kuru boya. Yani gerçekten bu konuda hakkını veren bir marka. Bu fiyat yani genellikle internette mevcut fiyatı 250 lira falan. Ama sizler belki daha uyguna da bulabilirsiniz. Beğendiğim seri, tekrar söyleyeyim, beğendiğim bir seri Derwent'in Colorsoft serisi. Pastel kısmı, yani biraz böyle pastelimsi bir rengi var. Soğut ve yumuşak, yani adından anlaşılacağı gibi yumuşak bir dokunuşla resimde iyi sonuçlar veriyor. Şimdi ise bir Derwent Akademi'ye bakalım. Evet, Derwent Akademi'ye geldiğimiz ise bendeki bu serisi 12 tane içinde kalem bulunuyor. Gene İngiltere malı. Amerika'da da bunun bir fabrikası olduğunu okudum ama ne kadar doğru bilmiyorum. Bu seride yani bilen varsa yorumlara yazabilir. Derwent'in bu serisi de 12 tane içinde olup 60 lira falan internetteki fiyatı. İşte 24'lüsünü falan düşünürsek de 150 lira yapıyor. Beğendiğim bir seri bu da. Yani kullanıyorum. Ama ben genellikle resimlerde tüm hepsini kullanıyorum. Yani burada sadece belirli resimde bazı yerlerini boyayacağım. Bir tarafını akademiyle bir tarafını da Colorsoft'ta boyayacağım ama normalde tüm renkleri, tüm markaları kullanıyorum. Yani işime nerede yarıyorsa. Şimdi bu iki rengi karşılaştıracağız sizinle. İki tane markanın serisini daha doğrusu. Bu seriyi karşılaştırdığımda ilk olarak Akademiden başlıyorum. Akademiyi boyadım da bakın yakın çekimde de gördüğünüz gibi daha böyle çizgisel ve üst üste geldiğinde ise aynı tonu, yani bir üstünde daha farklı bir tonu gerçekleşmiyor. Sadece aynı tonda sabit bir stabilize bir şekilde boyuyorsunuz. Derwent'in Colorsoft kısmında ise bakın kırmızısı o kadar canlı ki hani bayağı bir güzel, görüntüden de görebilirsiniz ve biraz daha pastelimsi, çizgiden çok ve ucu biraz daha küt ve boyarken daha fazla dolgulu boyuyorsunuz. Akademide tekrar ben size geçişi göstereceğim. Kırmızıdan sarıyı ve kırmızı turuncu sarıyı. Bunu aynı zamanda Colorsoft'un da yapacağım. Buradaki farkı da görüyorsunuz. İkisini de beğendim. Yani sadece kırmızısı bir ton daha diğerinden daha koyu. Gelelim Kaptan Amerika çizimine. Evet, Kaptan Amerika çizimi yaparken ilk başta taslak çizip bunu oluşturuyorum. Daha sonra ise ayrıntıya gitmeye başlıyorum. Bu ayrıntıya giderken alttaki taslakların pek gözükmesin diye. Çünkü kuru boyada alttaki kara kaleminiz belli oluyor. O yüzden boyamadan önce mutlaka fazla olan, gereksiz olan çizgileri silmelisiniz. Ben de silip tekrar doğru şeyleri çiziyorum. Sağ tarafı Colorsoft, sol tarafı da Akademi olarak boyayacağım. Tam ortadan çizecektim ama böyle daha iyi olduğunu düşündüm. Şimdi gelelim bakalım Akademi'den başlayarak boyamaya. Evet, Derwent Akademi'nin ben mavi tonlarını alarak başladım. Bu mavi tonların iki tane ton var. Açık mavi ve koyu mavi. Ama lacivert kısmında eksiklik yaşadığım için bunu siyahla tamamlamaya başladım. Sizler de herhangi bir yerde koyuyu vermek için kuru boyanın üzerine siyah renk sürebilirsiniz. Kuru boyada 2-3 tane ton üst üste yiyorsa o kuru boyanın güzel olduğunu gösterir. Eğer sadece tek tonla kalıyorsa, üstüne herhangi bir boya almıyorsa bu resminizi biraz daha ışık gölgeden yoksun bırakacaktır. Kuru boya seçerken de buna dikkat etmeniz gerekir. Ve portrelerde çok da etkili olmayan bir seri. Bunu unutmayın. Derwent Akademi portrelerde çok iyi değil. Fakat karakter çizimlerinde ya da çizgi bilimsel tarzda resimlerde Akademiyi kullanabilirsiniz. Sizin gayet işinizi görür. Ama portre kısmına gelirsek Colorsoft'u tercih etmeniz daha iyi. Şimdi Colorsoft'a başladığımızda ise ben gene mavi tonlarını, burada 24 tane olduğu için 3 tane mavi tonu var ve bunlarla boyamaya başladım. Mavi tonu Akademiye göre biraz daha canlı ve boyarken daha yumuşak, soft olduğu için de birbirine kaynaşması 4-5 rengin mümkün. Bu da kuru boyayı tekrar dediğim gibi
güzel yapan unsurlardan biri. Her ikisini de aslında beğendim. Fiyatına göre oldukça iyi. Fakat pahalı, yani bu fiyatlar size pahalı geliyorsa ben diğer markalarda da videonun sonunda gösterdim. Diğer markalarda da ilgili video çektim. Onlara da bakmanız sizin için iyi olur. Ben şimdi resmime döndüğümüzde resmimi bitirdim. Umarım buradaki farkı anlamışsınızdır. Bir kısım akademide çizgisel kalıyor ama diğer kısmında soğut ve birbirine kaynaşmış renkleri görüyorsunuz. Bu da resmi iki farklı şeye dönüştürüyor. Tabii sizin hangisini daha fazla istiyorsanız bunu kullanmanız daha önemli. Aslında her iki markada oldukça iyi, fiyatına göre oldukça iyi markalar. Yani aynı markada seriler diyeyim. Ama her ikisinde de farklı kullanım alanları oluyor. Sizler de buna dikkat ederek boyaları alabilirsiniz. Umarım komple bu çizimi de beğenmişsinizdir. Sadece yüz kısmında birazcık iyi yapamadım. O da çok küçük çalıştığım için ve silgiyle de çok silinmediği için her ikisi de bazı yerlerde geri dönüş yapamadım ve 12'li seride akademide 12 tane olduğu için de renkleri tam ayarlamadım. Bir ton daha açık olacaktı. Sadece bu kadar. Belki sizler de buna benzer çalışmalar yapıp aşağıda yorumlara yazarsınız, linkler atarsınız. Bakarım, ben de belki diğer çizimlerde bunu gösteririm. Şimdi kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Diğer videolarda bakmaya unutmayın. Abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın diyorum. Görüşmek üzere.